Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu PD5 inhibitör dediğimiz, yani Cialis, Viagra gibi ilaçları kullanılmasına rağmen fayda görmeyen hastalarda acaba bilimsel tedaviler neler yapmış? Bunda iyi sonuç alan çalışmalar ne? Bundan bahsedeceğim kısaca. Yeni yapılan bir çalışma var. Uzak Doğu'da yapılmış çalışma. Çalışmada şok dalga tedavisiyle beraber hastalarda aynı zamanda vakum pompa cihazlarını da kullanmışlar. Ve iyi sonuç almışlar açıkçası. Vakum pompa cihazıyla beraber şok dalga cihazını aynı anda kullandıkları zaman iki sonucun aldığı sonuçtan daha iyi bir sonuç elde etmişler. Başarı şansını arttırmışlar. Neden? Çünkü vakum pompa cihazı penisin kanlanmasını arttırıyor ve peniste rehabilitasyon sağlıyor. Düz kas hücrelerinde bir düzelme sağlıyor. Sonuçta dokuyu kanlandırıyorsunuz. Günü normalden çok daha fazla kanlandırmış oluyorsunuz. Şok dalga cihazı zaten düz kas hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Penise gelen kan akımında yeni damarlar oluşmasını sağlayarak katkıda bulunuyor arkadaşlar. Çalışmanın şöyle tasarlamışlar. Bir gruba şok dalgası tedavisi vermişler. Sadece bir gruba vakum pompa cihazı vermişler. Her iki gruba da PD5 inhibitörü başlamışlar. Yani işte Cialis başlamışlar her iki gruba da. Bir gruba da arkadaşlar hem vakum pompa cihazı hem de şok dalgası tedavisi başlamışlar. Hem de PD5 inhibitörü başlamışlar hastalarda. Sonuç olarak baktıkları zaman sadece vakum pompa cihazı ya da sadece şok dalgası cihazı alan grupla ikisini birden alan grup çok daha avantajlıymış. Yani ikisi birden hem vakum pompa cihazı hem de şok dalgası cihazı aynı anda kullanıldığında daha başarılı bir sonuç elde etmiş. Yani ikisi sinerjik bir yapı oluşturabilmiş. Başarılı bir sonuç elde edebilmiş. Vakum pompa cihazı ile ilgili daha önceden benim yaptığım videolar vardı arkadaşlar. Burada bunları seyredebilirsiniz. Vakum pompa cihazı basit bir mantığı olan, oldukça uzun zamandan beri kullanılan sertleşme sorununda bir cihaz. Vakum pompa cihazı nasıl çalışıyor? Bir fanus, boru şeklinde bir fanus düşünün. Videolarım da var zaten. Bu penisin içine girecek şekilde koyuyorsunuz. Hava kaçmayacak şekilde bir aparatı var. Negatif basınç uyguluyorsunuz. Negatif basınç uyguladığınızda penise mecburen kan dolmak zorunda kalıyor ve penis sertleşmek zorunda kalıyor. Hatta bu cihazı PD5 inhibitörlerinden önce uzun zaman sertleşme sorunu için ve cinsel ilişki için de kullanıldı yani. Penis kanla dolduktan sonra penisin kanın geri kaçmasını engelleyecek bir lastik daha üzerine konuluyor. Kanın geri kaçmasını engellediği zaman hastada ereksiyon sağlamış ve ilişkiye girmiş olabiliyor. Ki bu şekilde %66 ile %70 civarında memnuniyet oranı vardı vakum pompa cihazında. Sonuç olarak basit bir tedaviydi. PD5 inhibitörlerinden önce ya da işte mutluluk çubuğu için, penis protezi için imkanı olmayan hastalarda hakikaten basit bir tedavi. Sonuç olarak vakum pompa cihazı çok ucuz. İnternette 500 liraya, 1000 liraya satılıyor arkadaşlar. Baktığınızda manuel olarak çalışanları. Pompa cihazını nasıl kullanacağının hasta iyice anlatılması gerekiyor. Çünkü eğer yanlış kullanılırsa, uzun süre kullanılırsa penisine zarar verebilir, zedeleyebilir. Ben burada kendi kliniğimde şok dalgası yaptığım hastaların önemli bir kısmına, özellikle ileri derecede sertleşme sorunu olan hastalarda vakum pompa cihazı aldırttırıyorum. Nasıl kullanılacağını anlatıyorum hastaya güzelce. Özellikle Peyronie, eğrilik olan hastalarda gene vakum pompa cihazını kullanıyoruz. Ya da radikal prostatektomi gibi prostat kanseri nedeniyle operasyon olmuş, penisinde küçülme olmuş hastalarda vakum pompa cihazını gene kullandırtıyorum hastalara ki hem penis küçülmesinde kaybını engellemek için hem de penis rehabilitasyonu yapmak için hem de şok dalgası cihazıyla beraber kullandırtıyoruz vakum pompa cihazını. Kök hücre tedavisi ya da şok dalga tedavisi ya da botoks tedavisi yapmaya kalkarsak gene aynı şekilde vakum pompa cihazını öneriyorum arkadaşlar. Çünkü hem basit hem de ne olursa olsun, hastanın ne kadar sertleşme sorunu olursa olsun vakum pompa cihazı hastada ereksiyon illaki sağlıyor arkadaşlar. Çünkü ne uyarılmayla ilişkili bir durum ne de hastanın organlarıyla ilişkili, organların fonksiyonlarıyla ilişkili bir durum. Vakum pompa cihazının mantığı zaten tamamen negatif basınç üzerine dayalı. Hastanın ereksiyonu istediği kadar kötü olsun, vakum pompa cihazında ereksiyon sağlamama gibi bir durum olmuyor. Çünkü negatif basınçta meydana geliyor durum. O yüzden o ereksiyonu da görmek, yani hastanın o ereksiyonu sağladığını da kendisini görmesi hastayı birazcık memnun ve mutlu da ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi o yüzden vakum pompa cihazını hafif değil, orta ve ileri derecede sertleşme sorunu olanlarda, özellikle ileri derecede sertleşme sorunu olanlarda mutlaka kullanıyorum arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.